Böylesine uzun bir sahil sınır şeridinin olması İran'ı da Hürmüz Boğazı üzerinde hak sahibi yapıyor. Dünya petrol ticaretinin %20'si buradan geçiyor. Günde 18 milyon varil petrol demek bu. Bensiz bir dünya düşünüyorsanız benle beraber sizi de ben büyük bir krize sürüklerim diyerek Hürmüz Boğazı'nı kapatma kartını uygulayabilir. İsrail'in rejimle mi yoksa coğrafyayla mı hesaplaşmasını izliyoruz? Şimdi aslında bugüne kadar yaşadığımız hadiseler ve tabii ekran önünde ve siyaseten söylemler bu işin rejimle bir hesaplaşma olduğunu ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz İran İslam Devrimi'nden sonra ki İran İslam Devrimi'nden önce biliyorsunuz Şah dönemindeki ilişkiler gayet iyiydi, gayet olumluydu. Batı çok iyi destek veriyordu, her anlamda destek veriyordu. İsrail ile İran arasındaki ilişkiler de gayet iyiydi. Ama İran İslam Devrimi'nden sonra işler değişti. Bu sefer Hümeyni'nin yapmış olduğu darbe ve tabii ki İran İslam Devrimi'nin gerçekleşmesiyle beraber artık bir şer ekseni ülkesi haline getirildi. Ve devrilmesi gereken, yok olması gereken bir ülke algısı yaratılmaya başlandı. 79'dan bugüne kadar. Nükleer meseleler, diğer çatışma konuları, özellikle bizim Şii Hilali dediğimiz yani İran'ın özellikle Şii Hilali dediğimiz kendi coğrafyasından Doğu Akdeniz'e kadar oluşturmaya çalıştırdığı Şii Hilali ve bunu tabii ki Yemen'e kadar devam ettirirsek eğer siyaseten böyle bir kuşatmayı uygulamaya çalıştığı bir dönem başladı. Ama daha sonra ne oldu? Baktığımızda bu hesaplaşmanın aslında sadece bir rejim hesaplaşması değil, jeopolitik bir hesaplaşma olduğu da karşımıza çıktı. Ne anlamda söylüyorum? Bakın Gülsüm Hanım, harita aslında kaderdir diyoruz ya ve her millet kendi haritasının, kendi coğrafyasının da mahkumudur. Bizler de bu coğrafyanın mahkumuyuz. Ama biz derken sadece bunu ben Türkiye anlamında, Anadolu anlamında söylemiyorum, İran anlamında da söylüyorum. Çünkü İran jeopolitiğiyle, şöyle göstermek gerekirse, Anadolu jeopolitiği beraber değerlendirmek zorunda. Çünkü Büyük İskender bilhassa kendi bu coğrafyaya seferler düzenlediğinde Anadolu jeopolitiği ile Pers jeopolitiğini beraber görüyor. Neden? Çünkü baktığımızda özellikle biz bunu işte daha önce programlarımızda deniz hakimiyet mücadelesi, deniz limanlar zinciri, işte büyük güzergahlar, yeni İpek yolu, yeni baharat yolu olarak değerlendirmiştik hatırlarsanız. Bunların kara, hava yollarını söylüyor ama en önemlisi neydi? Deniz yolları. Şimdi baktığımızda Atlantik, Pasifik değil mi? İki önemli büyük okyanustan bahsediyoruz. Ve iki önemli okyanusun da aslında birleştirici denizleri var Gülsüm Hanım. Bunlar nereler? 5 deniz. Yani Anadolu'nun etrafında ve bir kısmında İran etrafında olan 5 denizden bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi Hazar. İkincisi Karadeniz. Üçüncüsü Akdeniz. Dördüncüsü Kızıldeniz. Ve beşincisi Umman Denizi. Şimdi bu 5 denize baktığımızda ortada kalan coğrafya neresi? İşte her şey ortada. İran ve Anadolu. Şimdi Mezopotamya dediğimiz coğrafyayı da aslında bunun iç düşümü olarak değerlendirmek lazım. Yani iç çember bölgesi aslında bizim Arap Yarımadası dediğimiz bölge. Yani Anadolu ile İran jeopolitiği olmazsa, coğrafyası olmazsa Arap Yarımadası diye bir şey de kalmaz. Coğrafya olarak ve jeopolitik olarak. Dolayısıyla özellikle 1919. yüzyıla gidecek olursak İngiltere ile Rusya arasındaki o büyük oyun biliyorsunuz 19. yüzyılda. Paylaşım mücadelesinin ana merkezinden bir neresi? İran'dı. Yani kuzeyi İngilizler, güneyi Ruslar kontrol etmişti hatırlayın. Şimdi dolayısıyla İran jeopolitiği bugün de geçmişte olduğu kadar son derece kıymetli. Bir de şu var aslında Gülsüm Hanım, Avrasya'nın stratejik bir kavşak noktası olarak görmekteyiz. Biliyorsunuz Avrasya düşüncesi özellikle Rusların ama özellikle ben bunu tabii Türkistan coğrafyasıyla direkt ve Türklerin bu andan milli bir Avrasya politikası olduğunu ve Rusların bugün bu mirası kullanarak aslında bu siyaset güttüğünü düşünmekteyim. Büyük Avrasya kalpgahını şu anda belki haritada göremiyoruz ama şöyle hemen Türkistan ve Rusya'nın Arktik coğrafyasına düşünürsek eğer Kuzey Buz Denizi'nden, hattın kuzey-güney rotasından Hazar Havzası ve İran'la beraber işte şu an geçmiş olan Orta Doğu dediğimiz coğrafya, Mezopotamya, Doğu Akdeniz ve Afrika'ya kadar ulaşan hat karşımıza çıkıyor. Şimdi dolayısıyla bu stratejik kesişme noktasından biri tabii ki biz Anadolu'yuz yani Türkiye Cumhuriyeti, bir de İran yani bu kadim coğrafya. Dolayısıyla bu stratejik geçiş noktası olması da Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin bu anlamda iştahını kabartıyor. Çünkü bizim hep söylediğimiz yeni İpek Yolu projesi, yeni Baharat Yolu projesi ki iki rakip proje olarak bunlar adlandırıldı. Rusya'nın kuzey-güney rotası projesi düğümlendiği nokta işte bu Anadolu ve bizim bugün Pers dediğimiz işte İran dediğimiz bu coğrafyanın üzerinde düğümleniyor.
Bir de tabii önemli bir durum daha var Gülsüm Hanım. Burada petrol meselesi karşımıza çıkıyor. Yani biliyorsunuz İran doğalgaz ve petrol bakımından bereketli bir coğrafyaya sahip. Ve ambargoyu yaşadığı andan itibaren de evet Batı bu anlamda büyük bir baskı kurdu ama petrolünü ve doğalgazını doğuya satmak, özellikle Rusya ve Çin gibi ortaklarıyla beraber bu petrol gelirlerinden ve bazı ülkelerde hülle yoluyla başka yollarla bu petrolü alıyorlar. Şimdi mesele nereye geliyor biliyor musunuz? Mesele gene bu jeopolitik olarak değerlendirdiğimizde Hürmüz'e geliyor. Yani şurası, şu Hürmüz Boğazı, şu alan, derler ya hani coğrafya sanki bunun için çizilmiş gibi. Hani böyle bir problematik, burası ebediyen sorunlu kalmış gibi. Şu küçücük alan ve şuradan çıkan boynuz ve burada da işte Baya gibi, Katar gibi, Suudi Arabistan gibi körfez ülkeleri görecek olursak ve bunların tabii ki hepsinin de bir Batı desteği ve tabii ki ilişkileri olduğunu düşünürsek, İran'ın da özellikle Basra'ya uzanan bu hattaki en uzun kıyı şeridine sahip olması. Onu da şöyle işaretleyelim. Şöyle tam girişinden sonuna kadar. Böylesine uzun bir sahil sınır şeridinin olması İran'ı da Hürmüz Boğazı üzerinde hak sahibi yapıyor. Çünkü evet karşısında başka Baya var, körfez ülkeleri var ama bu sahil uzunluğu Hürmüz üzerindeki söz sahibi olma yetisini ve gücünü de arttırıyor. Dolayısıyla burası petrol ticaretinin önemli geçiş noktalarından biri ve şunu da ifade edelim, onu da yazalım. Dünya petrol ticaretinin %20'si buradan geçiyor. Yani günde 18 milyon varil petrol demek bu. Şimdi dolayısıyla böylesi ve şunu da söyleyeyim, sadece bu körfez ülkelerin yani geçiş bir güzergahı değil, aynı zamanda Çin de buradan petrol alıyor. Çin de yaklaşık %40 oranında petrol alıyor bu coğrafyadan. Yani Hürmüz'ü kapattığı zaman aslında İran sadece düşmanıma zarar veriyorum gibi olmayacak. Çin'e de bu anlamda büyük zarar vermiş olacak ve bunu bence Çin'in de çok isteyeceğini düşünmüyorum. Ama çok köşeye sıkışırsa, artık nefes alamayacak vaziyete gelirse ki işte biz rejimi konuşuyoruz, İran'ın parçalanmasından konuşuyoruz. O zaman bensiz bir dünya düşünüyorsanız benle beraber sizi de ben büyük bir krize sürüklerim diyerek Hürmüz Boğazı'nı kapatma kartını uygulayabilir. Bir de şu var tabii ki Gülsüm Hanım, İran'ın limanları. İran'ın şimdi bahsetmiş olduğumuz bu uzun sahil şeridinde yani kıyı sınır hattında birçok önemli limanı var. Ama en önemli limanı hemen Hürmüz'ün kıyısında olan ve yakınında olan Bender Abbas Limanı. Bu liman hatırlarsanız çok kısa bir zaman önce patlatıldı. Ve Bender Abbas Limanı özellikle İran'ın ticaretinde önemli bir kargo taşımacılığında ve konteyner taşımacılığında çok önemli bir güzergah. Buradan petrol aynı zamanda sevkiyatı ve bu ticari liman aynı zamanda bir askeri limana dönüştürülebiliyor. Yani İran donanması bu limanı çok rahat bir şekilde kullanabilme şansı var. Şimdi bu limanın patlatılması hadiseden önce, saldırı başlamadan önce ve ondan önce hemen şurada tabii gene gözükmüyor. Pakistan, hemen şu işaretleyebiliriz ama hiç şey değil. Gwadar Limanı. Ve Gwadar Limanı, Bender Abbas arasında 300 kilometre var. Gwadar Limanı da bizim Doğu Türkistan dediğimiz coğrafyanın, yani Çin'in orta koridor dediğimiz ve bunu Basra'ya uzanan hattın, Yeni İpek Yolu'nun, şöyle yazalım, Yeni İpek Yolu'nun en güvenli rotalarından biri. Yani yaklaşık da aşağı yukarı 2000 kilometre, 2000 civarı kilometre olduğunu söyleyebiliriz. Ve Çin bu rotayı geleneksel olarak işte bu deniz üzerinden taşımacılıktan ziyade bu rotayı da kullanmak suretiyle aslında kendini bir şekilde de garanti altına alıyor. Şimdi Pakistan'la Hindistan arasındaki Keşmir sorununun, ki sizde de bunu çok detaylı konuştuk, bir savaş pozisyonuna geçirmesi ülkeleri, hatta nükleer savaş olur mu olmaz mı diyerek bunu bir şekilde küresel savaş oluşacak kadar da bir algı yaratılması arkasında ben yine bu işin limanlar, hatta mega limanlar olarak adlandırdığımız Yeni İpek Yolu'nun geçen Malakka'dan Hindistan'ın Chennai Limanı, Pakistan'ın Gwadar Limanı, İran'ın Bender Abbas Limanı ve Basra'nın ucuna kadar ulaşacak olan limanların kontrolüyle beraber, burada da biliyorsunuz limanlar var, bu liman hatlarının birleştirerek birbirleriyle kontrolü ve bunun tabii kimin güdümünde veya kimin hakimiyetinde olacağı mücadelesi olarak ben bunu jeopolitik ve jeoekonomik olarak
yorumluyorum. Çünkü yeni baharat yolu da aynı şekilde bu bölgeden, bu hinterlanddan geçtiğini görmekteyiz. Şimdi dolayısıyla bunu hem limanlar zinciri projesi ve aslında en önemli yeri unuttuk Gülsüm Hanım. Onu da söylememiz lazım. Biz sadece Basra'yı konuşuyoruz ama bu işin Gordiyon düğümü neresi? Büyük İskender'in sabredip çözemediği, sonra rivayete göre lanetlenerek hayatını kaybettiği o Gordiyon düğümünün buluştuğu nokta Doğu Akdeniz. Onu da şöyle maviyle işaretleyerek gösterebiliriz. Doğu Akdeniz coğrafyası neden önemli? Çünkü özellikle hem Akdeniz'in enerji kaynakları, yani hidrokarbon kaynakları, hem de deniz taşımacılığının, özellikle bizim Fav Limanı projesini, bakın hep arka arkaya bunlar aklımıza göre hızlı anlatıyoruz ama hepsi birer parçası. Gaziantep'in Ova köyünden Basra Körfezi'ne ulaşan Fav Limanı projesi. Yani yeni refah kalkınma yolu ve Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz buna çok önem verdi. Gitti Irak merkezi hükümetiyle görüştü, Erbil yönetimiyle görüştü ve dedi ki terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir coğrafya ve biz bu coğrafyaya eğer ekonomik kalkınma, refah getirirsek terör nefessiz kalır. Terör kendine yer bulamaz dedi. Ve gerçekten de öyle. Bu karşılık bulmaya başladı. Şimdi peki eğer her şey Türkiye'nin istediği gibi gerçekten milli ve bütün bu ülkelerin çıkarları doğrultusunda olduğunu düşünürsek eğer, bundan kim zarar görecek Gülsüm Hanım? İsrail. Çünkü İsrail'in, hatırlayın, bir Dubai-Hayfa demiryolu projesi vardı. Yani tam belki rotayı burada çizemeyebilirim ama şöyle üstünkörü göstereyim. Bu rotanın, hatta maviyle tren yolu olarak göstermek lazım bunu. Buradan Dubai'ye kadar ulaşacak olan bir demiryolu projesi ve bu demiryolu projesi İbrahim Anlaşmaları kapsamında Arap ülkelerini, Körfez ülkelerini İsrail'le bir araya getirecek ve aralarındaki ticareti arttıracak bir proje olarak sunuldu. Şimdi dolayısıyla İsrail'in bu bahsetmiş olduğum milli kalkınma yollarından rahatsız olması ana sebeplerinden biri, kendisini özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz enerji kaynaklarını, bakın şimdi 1. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, 2. İsrail, 3. yapabilirlerse, bu zaten Sisi bu anlamda çok baskıydı biliyorsunuz ama son dönem Türkiye ile olan normalleşme süreci aslında onların da bu planlarına ben çomak soktuğunu düşünüyorum. Mısır'ın bu üçgene dahil olmasıyla, bakın şunu da şöyle siyahla göstererek belirtmek isterim. Şu üçgen aslında hedefledikleri, istedikleri stratejik şer üçgeni haline getirmek isteniyor. Çünkü hem bu alan içinde kalan hidrokarbon kaynakları, hem de bu alan dışında kalan hidrokarbon kaynakları ve bunun Süveyş kanalı vasıtasıyla Kızıldeniz'e kadar uzanan hattı, şöyle bir çember yapacak olursak, ve bahsettikleri ve istedikleri biliyorsunuz bir Ben Gurion kanal projesi vardı. O Ben Gurion kanal projesi, şöyle onu da gösterelim. Şöyle maviyle gösterelim. Özellikle Akebe Körfezi'nden çıkan Ben Gurion kanal projesi, Akebe Körfezi'nden Gazze'ye uzanan ve ikinci bir Süveyş kanalı olarak adlandırdığımız ve Süveyş'e alternatif olarak aslında adlandırılan ve çalışmaları başlatılan kanalla beraber, istedikleri tabii gerçekleşirse, hem bu hat içerisindeki enerji kaynaklarının Leviyant, Tor gibi enerji kaynaklarının İsrail'in kontrolündeki şirketler tarafından yönetilmesi ve bunun merkezlerinden birinin de Güney Kıbrıs Rum yönetiminin olması Gülsüm Hanım. Biz Kıbrıs meselesini hiçbir zaman için bu hadiselerin dışında tutmamamız gerekiyor. Çünkü Kıbrıs aslında İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yapmış olduğu işbirliğiyle beraber hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bizim mavi vatan hududu dediğimiz denizlerdeki misak-ı millimizdeki haklarımızı koparmak ve adanın tamamının temsilcisiymiş gibi Rum yönetimini dünyaya göstermek ve bunu lanse etmek üzere büyük bir kamuoyu algısı yaratıyorlar. Dolayısıyla esasında bu limanlar zincirinin, yani İpek Yolu ve Baharat Yolu'nun limanlar zincirinin Babül Mendeb Boğazı, aşağıdan hemen hayal edelim, Kızıldeniz'e çıkan hattın birleşmesiyle beraber, onu da belki şöyle büyük bir üçgen olarak gösterelim. Yani hat olarak şöyle çekecek olursak eğer, maviyle mi çizelim bunu, siyahla mı çizelim? Siz sevdiniz bu işi hocam. Nasıl? Sevdiniz bu işi. Yok, güzel be. Derste de seviyorum ben anladım. Buradan şöyle
çekecek olursak, hatta şunu da şöyle yapalım. Ve bu biraz evvel dediğim Rusya'nın da kuzey-güney rotası olarak adlandırdığı ve Rusların sıcak deniz politikası olarak şöyle tam Hazar hattının üzerinden gelen düğüm burada. İşte Gordiyon düğüm burası. Peki bu Gordiyon düğümü Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri tarafından hedeflenen ana hinterland ve burası coğrafi kontrol etmek isteniyorsa bugün 70 bin değil 700 bin Gazze'liyi katletmekten geri durmazlar. Orası insansızlaşmak zorunda. Orada kalanların da biat etmesi lazım, diz çökmesi lazım. Bir de Türkiye, Gülsüm Hanım, şimdi biz Türkiye'yi belki bu anlamda biraz dışarıda değerlendiriyoruz ama ben rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'nın sözünü her defasında hatırlatıyorum. Eğer masada İran varsa mevzu bahis Anadolu'dur, mevzu bahis Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve eğer bugün İsrail biliyorsunuz şurada Şeyh Dağı'nın ötesine doğru bir işgal başlattı ve Şam'a 18-20 kilometre kadar yaklaştı. Ve buradan Şam yönetimini sürekli tehdit ediyor. Ve özellikle PKK'nın, PYD'nin bu coğrafyada silah bırakma anlaşması imzalandıktan sonra hayır bırakmayacaksın, ben buradayım, seni yeniden ayağa kaldıracağız deme gayretlerinin ve Suriye'nin çöllerinde yaşayan DAEŞ'lilerin yine bir aparat olarak PYD'ye can suyu olması yönünde büyük bir çalışma var. Şimdi mesele ne? Şeyh Dağı'nın ötesine geldiler. Buradaki Dürzileri biliyorsunuz. Şurada Dürziler yaşıyor. Dürzileri kullanmak suretiyle Şam yönetimine biat etmeyen, itaat etmeyen Dürziler üzerinden meşhur konuştuğumuz, daha önce de size konuştuk biliyorsunuz, Davut Koridoru'nun açılmasıyla beraber bunun orta hattan Irak'a bağlanması, Sincar'dan ve işte bugün konuştuğumuz İran'ın 1960'lı yıllarda Molla Mustafa Barzani tarafından yönetilen Mahabat bölgesine bağlanması. Şimdi bakın koridoru görüyorsunuz. Belki burada hepsi üst üste geldi ama bu koridor şöyle Mahabat'a bağlanacak. Bu Davut koridoru ama bir şekilde de terör koridoru. Çünkü amaç İran'ın bölünmesi, Irak'ın bölünmesi, Suriye'nin bölünmesi ve yine işte biraz evvel dediğim gibi ve Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti biliyorsunuz. Anadolu'nun tam anlamıyla kuşatılması. Bakın. Şimdi deniz kuşatmasını Güney Kıbrıs Rum yönetimi eliyle yapmaya çalışıyorlar. Balkanlar kuşatmasını Yunanistan eliyle yapmaya çalışıyorlar. Doğu kuşatmasını da biliyorsunuz Ermenistan eliyle yapmaya çalıştılar. Kuzeyimizi istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar Ukrayna Savaşı sebebiyle. Şimdi bu bir Anadolu kuşatması değildir de nedir Gülsüm Hanım? İşte bakın bu bir Anadolu kuşatmasıdır. Ve bu İsrail'in İran'ı biz Bellucilere, Perslere özgürlük vaat ediyoruz, onları da özgürleştireceğiz derken aslında İran'a değil Türkiye'ye bu anlamda tehdit savurduğunu ve 15 Temmuz her zaman ifade ediyorum FETÖ darbe girişimi eğer başarılı olsaydı işte bizim şu bahsetmiş olduğum güney sınırımızda bir PKK terör garnizon devleti kurulacaktı. Bunun Doğu Akdeniz'e çıkış sağlanacaktı. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakları da elinde almak suretiyle hatta Hatay bile düşürülecekti. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devlet belki de kalmayacaktı. Ve bu kuşatmayı dediğim gibi Kafkasya'ya kadar da sürdürecek bir pozisyon belki alınacaktı. Büyük bir felaketten dönüldü. Ama her şeyin bitmediğini işte bugün İsrail'in Gazze katliamı yaparak ve Gazze katliamı üzerine bir şal atarak dikkatleri İran savaşına doğru çevirterek biz rejimi devireceğiz, onlar nükleer çalışma yapıyor diyerek biraz cambaza bak oyununda olduğu gibi kafamızı karıştırmak, bizi biraz fazla yormak, çene yormamızı sağlamak. Ama özünde İran'ın parçalanmasının Anadolu parçalanmasını tetikleyecek şekilde bir tektonik hareketin planlandığını ben düşünüyorum büyük çerçevede.